Amasya'dan hayırlı, huzurlu günler arkadaşlar. Bugün bulutlu ve serin bir hava var. Mayıs'ın 14'ündeyiz. Yağmurlar yağdı, şifalı otlar hepsi çıktı. Şimdi sizler için bazı otları toplamaya gideceğiz. Bahçemizde olan ve dağlarda olan otların birazını sizler için toplayacağım ve göstereceğim. İnşallah şifalarından faydalanın. YouTube kanalımıza abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için çok kıymetli. Lütfen sosyal medyadan videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Şimdi hemen güzelliklere, yabani otlara ve çiçeklere şöyle bir gidelim. Arkadaşlar hemen bahçemizin burasında gördüğünüz gibi çiçekliğimizin hemen önünde damar otlarımız var. Bunların tohumları buralara saçılıyor ve kendiliğinden işte gördüğünüz gibi çıkıyor. O kadar kolay ki bunu üretmek, tohumlarından kolayca üreyebilir. Bakın şöyle arkasında 3, 4, 5 tane damar var ve içi şöyle gördüğünüz gibi lifli. Damar otu birçok hastalığa şifa arkadaşlar. Damar otu, sihir otu, yara otu gibi isimlerle anılıyor. Bunu kurutup çay olarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde çiğ olarak yiyebilirsiniz. Yine kurutup yemeklerinize nane olarak nane gibi kullanabilirsiniz. Çok şifalı bir ot. Ayrıntılı videosu da yine faydalarını anlattığım video YouTube kanalımda var. Onu da videonun açıklamasına ekleyeceğim arkadaşlar. Mutlaka bu otu toplayın. Şimdi tam zamanı. Şu anda bahçemizde her yerde bu ottan mevcut. Hemen burada geçerken tam yolumun üstünde bakın ne buldum arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım size. Madımağa çok benzerliğiyle çoban değneği otu, eşek madımağı da deniyor buna. Bakın şöyle madımağa gerçekten o kadar çok benziyor ki bu da yenilebilir ot. Bunu da çay olarak tüketebilirsiniz. Yine böyle toplayıp yemeklerinize koyabilirsiniz. Şifalı otlar arasında. Bakın eşek madımağı otu. Bu böyle yayılıcı bir bitki arkadaşlar. Yayıla yayıla giden bir bitki. Hepimizin bahçemizde görebilirsiniz bahçenizde. Şöyle yakından göstereyim size tanımanız için. Madımakla çok benzer. Hemen burada da bakın eşek marulu var. Eşek marulu otu gerçekten çok şifalı ot. Gördüğünüz gibi çiçeklere durmuş. Bu şu anda çiçeklere durduğu halde bunun şu yapraklarını tüketebilirsiniz. Yine Mayıs ayında da bu ot gerçekten çok şifalı ve faydalı. Daha önce videolarda da anlatmıştım. Bu otu da şimdi toplayabilirsiniz. Bakın şöyle sütlü bir ot. Sarı sarı da çiçek açıyor. Böyle de tanıyabilirsiniz bu otu. Bakın burada çoban değneği, çoban değneği otu, eşek madımağı. Hemen onun da büyümüş halini burada gördüm. Bakın böyle uzaya uzaya gidiyor arkadaşlar. Kart kısımlarını değil de böyle ince kısımlarını toplayabilirsiniz. Hemen burada ebegümeci. Bakın çoğunuzun belki görmediği bir ebegümeci bu. Hemen şöyle çiçeğini size koparayım. Bakın. Bu da ebegümeci çeşidi. Bu da çok şifalı. Diğer ebegümeci ile aynıdır arkadaşlar. Diğeri pembe açar. Bu da beyaz çiçekli. Bakın böyle. Bu da neymiş demeyin gördüğünüzde. Bakın bu da ebegümeci. Yabanisi. Çok faydalı, çok şifalı. İki türde yabani olarak yetişiyor arkadaşlar. Bunun çiçekleri şöyle beyaz beyaz. Bakın buralarda hep damar otu var. Sil otu. Bunlar biraz daha büyüsün öyle toplayacağım. Gördüğünüz gibi şurada da yeni yeni bakın çıkanlar var minik minik. Bunlar da hepsini toplayıp ben kurutacağım arkadaşlar. Bunu her türlü kullanabilirsiniz. Mutlaka çok şifalı, çok faydalı. Değerlendirin. Hemen burada bakın kara hindiba var. Onu da hemen göstereyim şimdi size. Bakın kara hindibalar şu anda güneş olmadığı için çiçekleri solmuş. Kara hindibayı da mutlaka tüketin arkadaşlar. Mutlaka yiyin. Bunun şöyle saplarını günde 3 tane sap yiyin arkadaşlar. Böyle karaciğer rahatsızlıklarına, bütün hastalıklara, kansere hepsine şifa. Mutlaka saplarını, kökünü, yapraklarını, her şeyini yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Kurutun çay yapın isterseniz.
en şifalı otlardan kara hindibayı mutlaka toplayın. Bakın burada da eşek marulunun çiçek açmış halini hemen size göstereyim. Böyle tanıyabilirsiniz. Biraz kara hindibaya benziyor çiçekleri. İşte eşek marulu otu dediğimiz ot da bu. Böyle hafif böyle yaprakları dikenli gibi ama dikenli değil arkadaşlar. Bu çok güzel, lezzetli, yenilebilir bir yabani ot. Bakın buralarda da hep Mayıs papatyası var. Bunlar Mayıs papatyası. Mayıs papatyasının videosunda daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Bakın genelde böyle bombeli ve şu orta içi boş oluyor. Şu anda kesip gösteremeyeceğim size ama daha önceki videolarımda var. Mayıs papatyasını şimdi toplayın. Çayını yapın. Mutlaka kurutun arkadaşlar bunu da. Hemen şimdi bahçemin bazı yerleri sürülmüş olsa da şöyle otların olduğu yerleri ben biliyorum arkadaşlar. Onlara doğru gidiyorum. Burada hoşkıran otunu görmüştüm dün. Onu hemen sizler için çekmek istedim. Bakın. İşte burada. Hoşkıran otu. O kadar şifalı bir ot ki bu. Mutlaka bunu toplayın. Ispanaktan daha lezzetli diyebilirim. Bunu toplayın, kızartın. İsterseniz yemeğini yapın. İsterseniz böyle çiğ tüketin. Mutlaka kullanın arkadaşlar. Çok güzel salatası oluyor. Haşlayıp salatasını yapabilirsiniz. En şifalı otlardan. Hemen burada da yanında bakın şurada it üzümü otu var. Bu otun meyveleri zehirli ama kendisi şifa kaynağı. Bu otu da böyle toplayıp yapraklarını haşlayıp salata yapın. Salata tarifi de var. Onu da hemen açıklamaya, videoların altına linki ekleyeceğim. Mutlaka bunu da toplayıp salata yapabilirsiniz arkadaşlar. Hoşkıran otlarını da ben şimdi şöyle toplayayım. Hepsini de bir salata yapabilirim. Çok lezzetli olur. Bakın şimdi buralarda ben ne gördüm. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Her mevsimde güzel güzel otlar, şifalı otlar çıkıyor. Bakın. Burada kuş otu. Daha önce kuş otunu anlatmıştım sizlere. Kuş otu bağırsak için birebir arkadaşlar. Kabızlık probleminiz varsa mutlaka bu otu toplayın, çiğ çiğ yiyin. Bakın burada da sirken otu var. En şifalı otlardan da sirken otu. Genelde çoğu bahçede bunu yabani ot diye söküp atıyor. İnanın ıspanaktan daha lezzetli. Bu da aynı hoşkıran otu gibi. Aynı birbirine de çok benziyor. Kimisi buna da hoşkıran diyor. Kimisi hoşkırana da sirken otu diyor. Çok değişik isimleri var her yörede. Unluca da deniyor. Böyle arkası hafif unlu gibi olduğu için mutlaka bu otu da toplayın. Havalar böyle yağmurlu güzel gittiğinde bu otlar hep çıkıyor arkadaşlar. Buralarda bakın yine kuş otları da çıkmış. Kuş otlarının da çok güzel salatasını yapabilirsiniz bu mevsimde. Şöyle ilerleyelim. Bezelyelerimin arasında, baklalarımın arasında yine binlerce güzel şifalı otlar var. Bakın buralarda minik minik hep hoşkıranlar çıkıyor. Görüyorsunuz bakın. Sirken otu. Bakın aynı büyüyorlar bakın. Bu şu sirken otu, şu hoşkıran otu. Şu büyüklerini ben alıyorum. O kadar çok ki bunları da büyüsün diye sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel. Arkadaşlar yemeğe salatası oluyor bunun. Bakın şurada da nazik nazik yine kuş otları çıkmış. Bunlara da böyle alın. Şifasından hemen faydalanın. Bakla. Arkadaşlar bakla yaprağı salatasını mutlaka yapın. Çiğ çiğ bunları yiyin. Çok şifalı. Alzheimer'a birebir bakla. Hem yaprağını hem kendisini bol bol tüketin. Bakın hep buralarda sirken otu. Bakın it üzümü otu. Çok birbirine benzer otlar bunlar arkadaşlar. Bakın şu sirken otu. Şu it üzümü dediğimiz ot. Bakın yan yanalar zaten. Şu it üzümü dediğimiz ot. Bu sirken otu. Bakın it üzümü, sirken. Genelde bunlar hep böyle yan yana oluyorlar. O yüzden
tanımanız çok kolay. Birbirine benzeyen 3 tane ot. Hoşgören otu da birbirine benziyor. Bu üçü birbirine en benzeyen otlar. Yine burada da hemen kümesin önünde arkadaşlar bakın. Ebegümeci çıkmış. Ebegümecine de böyle hastalık gelmeden, buna böyle sarı sarı hastalık geliyor arkadaşlar. Hastalık gelmeden bunu da toplayıp kurutabilirsiniz. Çayını içebilirsiniz. Yemek yaparsanız da bunu sadece tek başına yemek yapın. Bakın beyaz çiçekli. Gördünüz mü? Beyaz çiçekli ebegümeci. Hemen burada da bakın arkadaşlar kocaman olmuş kara hindibanın yaprakları. Şöyle biraz koparayım. Hemen göstereceğim size. Bakın. Kara hindibayı mutlaka toplayın, tüketin. Şöyle sütlü sütlü şifalı. Kara hindiba, karaciğer dostu bir ot bu. Ben de bunu hemen toplayayım, bu güzel yaprakları salata yapayım. Haşlayıp salatasını yapın. Biraz acı oluyor arkadaşlar ama yedikçe alışıyorsunuz. Gerçekten en şifalı, en lezzetli otlardan ve bunun da tabii ki acısı şifalı. İşte bu süt biraz acı. Suda bekletirseniz o acılığı da gidiyor. Daha sonra da haşlayıp salatasını yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar böyle sapları ile birlikte topladım. Kökünü de alıp kurutup çay yapabilirsiniz. Kökü de çok şifalı ama ben bu güzellikleri böyle nazik nazik gördüm. Hemen topladım. Bunları kurutup çiğ çiğ yiyeceğim arkadaşlar, yıkayıp ve birazını da kurutacağım. Kışın bunun çayı da çok güzel oluyor. Çok faydalı. Balla tatlandırıp çayını da içebilirsiniz. Bakın burada da kara hindibanın tohumları. Hep böyle üflüyoruz. Gördüğünüz gibi tohumları uçuşa uçuşa her yere konuyor. O kadar da çabuk tohumdan büyüyor arkadaşlar kara hindiba. Bakın ne güzel uçuşuyor tohumlar. İstediği yere konuyor ve istediği yerde bize nimetlerini veriyor Yaradan'ın izniyle. Bakın burada da şu it üzümü arkadaşlar. Onu ayrı alıyorum. Bunlar da daha önce videosunu çekmiştim size. Alerji için bu otu mutlaka tüketin. Şahtere otu. Şahtere otu kurutup tüketilir arkadaşlar. Böyle kökleriyle toplayabilirsiniz şahtere otunu. Daha sonra kurutun. Zaten böyle incecik bir yapısı var. Hemen 2-3 günde kuruyor. Sonra balla tatlandırıp çayını içebilirsiniz. Bahar alerjisi için mutlaka bu otu denemelisiniz. Gerçekten alerji ilacı kullananlar bu ottan sonra alerjisi geçiyor ve alerji ilaçlarını bırakıyorlar. Şahtere otu da bir şifa. Hemen burada da bakın çoban çantası otları hep böyle tohuma kalkmış ve tohumları dökülmüş arkadaşlar. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Bakın çoban çantası otu. Bunun yeşili yeniyor. Böyle tohum kafeste olan da toplayıp çay olarak tüketebilirsiniz. Kadınlar için şifa kaynağı çoban çantası otu. Çoban çantası çayı aşırı adet kanamalarını kesiyor ve düzene sokuyor arkadaşlar. Mutlaka bunu da gördüğünüz yerde toplayın. Yani kar kış olmadan böyle 4 mevsim neredeyse bu otu bulabilirsiniz. Bakın burada ne var? Bu ot daha yeni çıkıyor. Şimdi Mayıs'ın ortasındayız biz. Deve çökerten otu. Bunun tohumları böyle dikenli dikenli oluyor arkadaşlar. Şu anda çiçek de açmamış. Bu ot o kadar şifalı ki kadın ve erkekler için sperm kalitesini artırıyor. Yumurtlama kalitesini artırıyor. Bunun da ayrı videosu sayfamda var. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da en şifalı otlardan. Kurutup çayını tüketebilirsiniz. Bakın burada da hemen görmüşken size göstereyim arkadaşlar. Yabani sarmaşık. Bunlar pembe pembe çiçek açıyorlar. Yabani sarmaşık da yenilebilir bir ot arkadaşlar. Bu da çok şifalı. Bunun da videosunu ayrı çekelim inşallah size. Çiçek açmadan böyle taze sürgünleri toplayıp yemeklerinize, salatalarınıza koyabilirsiniz. Çok şifalı otlardan yabani sarmaşık otu. Hemen şurada yine eşek marulu otu var.
Hemen burada da arkadaşlar bakın yer elması. Yer elmasının böyle yaprakları yenilebilir, çiçekleri yenilebilir bunun. Yer elmasını da toplayıp bu yapraklarını isterseniz yiyebilirsiniz. Biraz daha büyüdüğünde de çiçekleriyle birlikte kurutup mutlaka çayını yapın. Şeker dengelemede bu bitkinin üstüne yok yer elmasının. Gerçekten o kadar şifalı ve şifası bilinmeyen, maalesef bilinmeyen bir bitki. Bakın şurada da yabani sarmaşıklar pembe pembe çiçek açmış. Şu anda hava bulutlu olduğu için de kapanmışlar ama size göstereyim. İşte bu. Pembe pembe çiçek açan bu yabani sarmaşık yenilebilir arkadaşlar. Çiçek açmadan da yapabilirsiniz. Çiçeklerini de toplayıp çay yapabilirsiniz. Bu da şifalı bitkiler arasında. Bakın şurada da ne güzel çiçek açmışlar. Yine burada sirke otlarımız var. Bakın hem pembelisi hem böylesi sirke otunun faydalı, toplanılabilir, yenilebilir şifalı otlardan. Mayıs papatyaları da hemen etrafında. Bunların zamanını kaçırmamak lazım. Bu ara çok çalışmak lazım. Bakın hemen burada da ne gördüm ben? Şunları alayım üstünden. Yemlik otu. Yemlik otunun daha önce pembe çiçeklisini göstermiştim size. Bu da sarı çiçeklisi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunlar böyle çiçek açtıktan sonra tohum oluyorlar. Aynı kara hindiba tohumuna benziyor. Bakın şimdi şu tohum oluşuyor. Bu açılacak. Kocaman bir görüntüsü olacak. Daha sonra o tohumları toplayacağım ben. Her yere saçacağız. Bakın yemlik otunun da güzel çiçekleri böyle. Hemen burada da şimdi bakın bu sarı sarılar ne? Bunlar civan perçemi. Böyle civan perçeminin çiçeklerini salatalarınıza ekleyip yiyebilirsiniz. En şifalı bitkilerden civan perçemi. Kadınlar için mucize bir bitki diyebiliriz. Menopoz, miyom, nodül hepsini yok eden bitki işte bu. Allah'ın izniyle o kadar çok şifalı ve güzel ki bakın. Civan perçemi videosu yine ayrı bir video olarak sayfamda var. Yaprakları da böyle. Yaprakları da yenilebilir, çiçekleri de yenilebilir. Kurutup mutlaka çayını yapın arkadaşlar. Bu güzellikte civan perçemi. Bakın hemen burada da bahçemde yine Mayıs papatyaları var. Şöyle bir tanesini koparayım bakın. Çok güzel. Tabii ki yabanisi ve kendi ektiğim olarak farklı bir görüntüye sahip olsa da az önce gösterdiğimle ikisi de Mayıs papatyası arkadaşlar. Bakın bunu ayırabildim, şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi ortası böyle boşluklu olduğu zaman işte bu gerçek papatya. Bunu da mutlaka toplayın, kurutun, çayını yapın. En şifalı çiçekler arasında. Yine burada da Hüsnü Yusuflar. Bunlar da yenilebilir çiçekler. Salatalarınıza kullanabilirsiniz bu güzellikleri. Hemen onu da söyleyince şöyle bir bu tarafa doğru dönelim. Şurada kuşların dansını size göstereyim. Son bir çiçek daha göstereceğim. Daha sonra videoma son vereceğim arkadaşlar. İşte burada en şifalı çiçeklerden gül hatmi. Bakın gül hatmi sütle karıştırılıp çiçek kurusu yapıldığında öksürüğe, boğaz ağrısına çok iyi geliyor. Gül hatmi de en şifalı çiçekler arasında. Mutlaka gül hatmiyi de toplayın, kurutun çiçeklerini. Ben gül hatmi dolması da yapıyorum. Sarması yapıyorum ama bunlar biraz daha çoğalsın. Böyle çiçek açıyor arkadaşlar. Bakın şurada da çiçek tomurcukları, tohum kafesleri var. O kadar güzeller ki bunlar. Bunlar hep tek tek böyle çiçek açacaklar. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere bazı otları ve çiçekleri anlatmaya çalıştım. Şimdi burada güzel çiçeklerimin görüntüsüyle sizlere veda ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şifa olsun arkadaşlar.